Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Kripto Türkiye'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle blok zincire sadece bireysel kullanıcılar için yaklaşmayan, gizlilik ve güvenliğe önem veren bir projeyi inceleyeceğiz. Hazırsanız arkanıza yaslanın ve Aleph Zero'nun yenilikçi dünyasına birlikte göz atalım. Aleph Zero, kurumsal Web 3.0 ve DeFi kullanım durumları için tasarlanmış bir birinci katman çözümü. Yani ölçeklenebilir, hızlı ve geliştirici dostu bir DAG platformu. Aleph Zero protokolü hız, doğrulama süresi, ölçeklenebilirlik ve güvenlik dahil olmak üzere mevcut blok zincir teknolojisinin çözümlerinin eksiklerini çözer. Sıfır bilgi kanıtlı, bunları ZK olarak duymuş olabilirsiniz. Bir gizlilik çerçevesi ve güvenli çok taraflı hesaplamayla platformu geliştirmek için çalışıyorlar arkadaşlar. Kullandığı DAG teknolojisi sayesinde blok zincir üzerindeki problemleri blok zincirden daha farklı bir yolla çözmeyi hedefliyor. DAG teknolojisinin blok zincirden ne gibi farkları olduğunu merak ediyorsanız, Aleph Zero'nun teknik incelemesine göz atmanızda fayda var. Kurucu ortak ve COO Anthony, Aleph Zero'nun yaklaşık 4 yıl önce yeni bir fikir birliği protokolü ve nihayetinde kendi blok zinciri sistemini oluşturmak için doğduğunu söylemişti. Pazara açılmak için acele eden birçok şirketin aksine Aleph Zero, denetlenmiş ve hakemli araştırma makaleleriyle uygun bilimsel temelleri geliştirmeye odaklanarak başladı. Ayrıca fikri mülkiyet ve platform geliştirmeyi denetleyen Aleph Zero Foundation'ı kurdular. Aynı zamanda kardinal kriptografi de Aleph Zero teknolojisinin özelleştirilmiş uygulamasını geliştiriyor. Aleph Zero protokolü kriptografi, matematik ve diğer disiplinlerdeki uzmanların yıllarca sürdürdüğü araştırmaları sunan ve ağlar arasında veri ve değerin nasıl iletileceği sorununa kapsamlı bir çözüm yaratılmasıyla sonuçlanan yeni bir bilimsel makale tarafından destekleniyor. Dileyenler makaleye Aleph Zero'nun resmi web sitesinden ulaşabilirler. Aynı zamanda bir yorum olarak eklemekte fayda var. Cardano Ada'dan beri bu kadar bilimsel ve akademik çalışan başka bir blok zincir projesine rastlamamıştık arkadaşlar. Bunu da ekleyelim. Gelelim Aleph Zero'ya neden dikkat etmeliyiz kısmına. Çok zincirli bir dünya inşa etmek. İşletmelerin ve KOBİ'lerin özel işletmelere sahip, kamuya açık, hakemli bir platformdan büyük ölçüde yararlanabileceği bir sistem oluşturmak istiyor. Ayrıca Aleph Zero diğer blok zincirlerle senkronize olabilecek ve akıllı sözleşmeler yapabilecek. Buna bağlı olarak gizlilik çerçevesi de tüm büyük zincirlerde kullanılabiliyor. Bunun yanında ekip Common adında gerçekten güvenilir bir evrensel cüzdan üzerinde çalışıyorlar. Görselden de anlayacağımız ve bahsettiğimiz gibi Aleph Zero birçok blok zincirle köprü oluşturmak ve DEX'lerden DeFi aracına doğrudan erişim sağlamak istiyor. Bu durum Aleph Zero'nun kullanıcı sayısını ve fiyatlanmasını doğrudan etkileyebilecek bir gelişme. Yol haritasının tamamlanması bu açıdan önem arz ediyor. Aleph Zero kuruluşların işlemlerin bütünlüğünü ve gizliliğini korurken halka açık bir dağıtılmış defter teknolojisi platformunun hızından ve güvenliğinden yararlanan, merkezi olmayan uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyor. Aleph Zero'nun merkezi olmayan ağlar ve uygulamalar ekosisteminin birbirine bağlanabilirliği ticari işletme düzeyinde ölçeklenebilir. Burası çok önemli. Bu sayede Aleph Zero hem bireysel hem kurumsal firmalar için önemli bir hale geliyor. Bunun getirisi bireysel kullanıcıların yanında kurumsal firmaların da bu teknolojiden çıkarları doğrultusunda yararlanabileceği anlamına geliyor. Aleph Zero şu anda sağlık ve otomotiv sektörlerinde birkaç merkezi olmayan finans kullanım senaryosunun yanı sıra kurumsal pilot programlar üzerinde çalışıyor. Aleph Zero'nun amacı küçük ve orta ölçekli işletmelerin normal internet iletişiminden beklenene yakın bir hızda iletişim kurarken merkeziyetsizliğin faydalarından yararlanması. Gelelim gizliliğe arkadaşlar. Aleph Zero'nun söylediğine göre blok zincirlerinin popülaritesi arttıkça kamu ve özel ağlar arasında uygun maliyetli ve verimli köprülere artan bir ihtiyaç olacak. Ancak güvenlik ve gizliliği düşünürken göz ardı edilmemesi gereken iki unsur var: hız ve maliyet. Bunlar da en az gizlilik ve güvenlik kadar önemli kavramlar. Aleph Zero ise tam da bu sorunu çözmek için ürünler geliştirmeye odaklanmış. Ayrıca Aleph Zero'nun söylediğine göre farklı bir ekosistem üzerinde geliştirilen herhangi bir DApp, Aleph Zero zincirinde gizlilik odaklı bir projeye dönüştürülebiliyor arkadaşlar. Geldik ölçeklenebilirlik kısmına. Bugün birçok blok zincirin problemi ve aynı zamanda yeni çıkacak blok zincir projelerinin çözmeyi hedeflediği temel konulardan birisi. Aleph Zero yapılan testlerde 89.600 TPS'e ulaştı. Bunun bir test olduğunu ve gerçek dünya veri yükü altında neler yapabileceğini ancak proje tamamlandığında
arttığında ve kullanıcı sayısı arttığı zaman görebileceğiz. O yüzden teorik olarak bu sayı bir blok zincir projesi için gayet makulken ağ yoğunluğunu görmeden bu testin ne kadar verimli olup olmadığına dair kesin ve net ifadeler kullanmak yanlış olur. Özel akıllı sözleşmeler. Aleph Zero'nun orijinal gizlilik çerçevesi olan liminal yalnızca sıfır bilgi kanıtlarına dayanmakla kalmaz. Aynı zamanda güvenli çok taraflı hesaplama kavramlarından da yararlanır. Bu sayede daha güvenlikli akıllı sözleşmeler üretmeyi hedefliyorlar. Transfer ücretleri. Ortalama olarak Aleph Zero ağındaki bir işlemin maliyeti ekranda gördüğünüz gibi yok denecek kadar az. Azero Coin'in şu anki fiyatını da göze alırsak neredeyse bedavaya işlem yapabileceğiz. Bu kısımda bir yorum yapmamız gerekirse ekosistem yoğunluğuyla doğru orantılı olarak işlem maliyeti de artacaktır. Şayet Azero şu anda olduğundan 1000 kat daha yoğun bir ağ olursa gaz ücretlerinde de yaklaşık 1000 katlık bir artış olacaktır. Böyle olsa bile Azero eğer $1000 olursa teorik olarak işlem maliyetimiz en fazla 3 centlik Azero olacak. Tabii ki bunu ekibin o zamana kadar ağ üzerinde hiçbir geliştirme yapmadığı bir senaryo olarak görmek ileride çok daha kullanılabilir bir ağ görmemize yardımcı olacaktır. Güvenlik. Aleph Zero'nun konsensus protokolü Advances in Financial Technology 2019 konferansında yayınlanmak üzere kabul edildi. Protokolünün son derece güvenilir olduğunu bu makale referansıyla söyleyebiliyoruz. Hub and Spoke işlemleri modeli. Uygulamanızı Aleph Zero'nun ağıyla kolayca senkronize edebilirsiniz. Dosya depolama. Aleph Zero blok zincir üzerinde oldukça problemli bir konu olan dosya depolama alanında da çözüm getirmeyi hedefliyor. Merkeziyetsiz bir bulut depolama sistemini çalıştırmak istiyorlar ki bulut sistemleri bugün bile fazlasıyla revaçtayken gelecekte çok daha üzerinde durulması gereken bir konu haline gelecek. Bu sistemlerin merkeziyetsiz olma ihtimalinin mahremiyet açısından ne kadar önemli olduğunun yorumunu da size bırakıyorum. Aleph Zero 4 kişi tarafından kuruldu. Adam Gongol, Matthew Niemerk, Michael Swiatek ve Anthony Zulchak. Proje üzerinde çalışan ekip büyümeye devam ediyor ve şu anda ağ geliştirme ve benimsemeye katkıda bulunan 30'dan fazla kişiden oluşuyor. Kurucu üyelerinin kariyerinde IBM'den Samsung'a kadar birçok büyük şirkette çalıştıklarını görebiliyoruz. Ayrıca hepsi alanlarında epey donanımlı kişiler. Üzerinde durulması gereken birçoğu matematik ve makine öğrenme alanında tahsil yapmış isimler arkadaşlar. Kripto Türkiye olarak takıma ne kadar önem verdiğimizi siz de biliyorsunuz. Bu yüzden takımın sahip olduğu referanslar çok önemli. Aleph Zero'nun sitesinde bütün ekip üyeleri için detaylı bir profil var. İncelemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Şimdi de sosyal medya verilerine göz atalım. Meseri.io verilerine göre Twitter'da 67.000, Telegram'da ise yaklaşık 19.000 takipçileri bulunuyor. Piyasanın son zamanlarda düşüşte olduğunu da göz önüne alırsak yaşanan yükseliş umut vaat edici. Lunar Crash verilerine göre ise son bir aylık süreçte sosyal medya etkileşiminde artış gözlemleniyor. Yatırımcılar ve partnerler. Projenin yatırımcıları ve partnerleri arasında oldukça büyük isimlerin olduğunu görebiliyoruz. Özellikle merkezi borsalardan yatırım alması ve büyük kapital şirketlerin olması önemli bir ayrıntı. Geldik jeton ekonomisine. İncelemeyi yaptığımız günlerde Aleph Zero $2.61'dan işlem görüyor. Azero sınırsız arza sahip bir coin. Toplam arzı 300 milyon ve şu anda dolaşımda 167 milyon adet var. Toplam arzın %55'ine denk gelen bir oran. Azero toplamda 15.000 cüzdanda tutuluyor. Yeni sayılabilecek bir proje için iyi bir rakam. Azero almak için ekrandaki borsaları kullanabilirsiniz. En fazla likidite ise Maxi ve Gate.io borsalarında bulunuyor. Aleph Zero üzerinde 2022 Şubat'tan bu yana yaklaşık 50.000 işlem gerçekleşmiş. Bu da platformun bir trade aracı olmadığını, aktif olarak kullanıldığını bize gösteriyor. Jeton ekonomisine biraz daha yakından bakalım. Takıma %10'luk bir pay ayrılmış. İyi bir oran. 1 yıllık tamamen kilitli ve 4 yıla yayılan bir planda dağıtımının gerçekleşeceğini görüyoruz. Tohum ve halka açık satış arasında 2 kata yakın bir fark var. Tohum ve tohum öncesi dağıtılan jetonlarda kilit süresinin az olmasına rağmen herhangi bir fiyat baskısı olmaması projenin geleceği açısından bir hayli önemli. Grafiği daha yakından incelersek Şubat'tan bu yana büyük ve uzun süreli bir düşüşün görülmediğini ve Azero için halen yükseliş trendinin olduğunu görebiliyoruz. Piyasanın aşağı yönlü olduğu günlerde böyle bir trend yakalaması Azero tutanların satmayı düşünmedikleri ve bu eğilimde olmadıklarını gösteriyor. Olası bir düzeltme yapma ihtimaline dikkat etmekte fayda var. Arkadaşlar lütfen alım yerinizi kendiniz belirleyin. Enflasyon oranının yılda 30 milyon Azero olacağını görüyoruz. Gaz ücretlerinin yakılacağını da göz önüne aldığımızda iyi bir oran olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada merak edenler için Aleph Zero'nun validatör programı henüz test aşamasında. Bu bilgiyi de eklemekte fayda var arkadaşlar. Staking 18 Mart'ta test ağına girdi. Bu noktadan sonra ana ağ kabul edilebilmesi için 4 hafta boyunca sorunsuz çalışması gerekiyor. Bu ekibin verdiği minimum test süresi. Oluşabilecek bir sorun noktasında test süresi daha da uzayabilir bu arada. Minimum staking miktarı ise 100 Azero. Aleph Zero Foundation hesaplamasına göre %17.28'lik bir APR bekleyebiliriz. Ama bunun net rakamlar olmadığını testnet'ten sonra gerçek rakamlara ulaşabileceğimizi söylemekte fayda var. Yol haritası. Projenin 6 aşamalı yol haritasında 3. aşamada olduğunu görüyoruz. Fiyatlanmayı ve projenin kullanılabilirliğini doğrudan etkileyebilecek adımların köprüler
köprüler olduğunu düşünüyoruz. 5. aşamada Kusama ve Ethereum, 6. aşamada ise Polkadot, BSC ve Cosmos ağlarına köprüler oluşturacaklar. Kullanıcı sayısını ve sistemin kullanımını doğrudan arttıracak adımlar olduğu için fiyatlanmayı da doğrudan etkileyecektir. Bu adımların yakından takip edilmesi gerekiyor. Geldik incelememizin artılar ve eksiler kısmına. Artılar kısmından başlayalım. Majör zincirlerle köprüler oluşturması çok önemli. Özellikle bunu farklı DApp'lere ya da geliştiricilere bırakmadan kendilerinin yapması güvenlik için umut vaat ediyor. Çünkü bugünlerde birçok hack olayının köprülerde yaşandığını hepimiz biliyoruz. Hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için çözümler üretmeleri de son derece mühim. Kullanıcı sayısını doğrudan arttıracak ve kurumsalları hedef aldığı için likidite olarak daha geniş bir alana giriş yapmış oluyorlar. Blok zincir sorunlarına DAG teknolojisini kullanarak çözüm getirmeleri aslında kritik bir konu. DAG birçok açıdan blok zincirin problemlerini çözdüğünü bildiğimiz bir teknoloji. Ancak bu zamana kadar bu teknolojiyi kullanan projelerin market değeri olarak önemli noktalara gelemediğini de görüyoruz. Gelecekte muhakkak önemli bir teknoloji olacak ancak şu anda temkinli yaklaşmakta da fayda var. Ekibinde bulunan kişilerin akademik açıdan bir hayli başarılı olmaları çok önemli. Tamamen alanında uzman kişilerden oluşan bir ekip. Eksiler kısmındayız arkadaşlar. Söylediğimiz gibi DAG blok zincir sorunlarını çözen yenilikçi bir teknoloji. Ancak henüz ilk 20'ye girebilmiş bir proje yok. Bu yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Oldukça rekabetçi bir alana giriş yapıyorlar. Bu yüzden ekibin ekstra çaba ve özen göstermesi şart. Alefzero blok zincir problemlerini donanımlı ekibiyle çözmeye çalışan yenilikçi bir proje. Son kullanıcının yanında kurumsal firmaları da hedef kitlesi olarak belirlemesi gelecek açısından epey umut vaat eden durumlar. Projenin gerçek potansiyelini yol haritası tamamlandıktan sonra görebileceğiz. Köprülerin de hayata geçmesinin ardından diğer blok zincirlerle senkronize olma ve akıllı sözleşmeler yürütme yeteneğine sahip olacak. Bu noktaya ulaştığında da projenin gerçek değerini bulacağını düşünüyoruz. 400 milyon dolarlık market cap ve kilitlerin yarısından fazlası açılmış kaliteli bir platform. Yeni çıkmış olması sebebiyle henüz ekosistemin büyümemiş olması yatırımcı açısından gayet önemli. Ayrıca kripto sektörünün de büyümeye devam ettiğini göz önünde bulundurursak pek fazla bir şey kaçırmış sayılmayız. Ancak bütün bunların ekibin çalışmasına ve organik güçlü bir topluluk oluşturup oluşturmayacağına bağlı olduğunu unutmayın. Çünkü topluluk yoksa kripto da yok.